85 yıl önce The Hobbit diye bir kitap yayımlandı. J.R.R. Tolkien adında bir filolog tarafından yazılmış bir çocuk romanıydı bu ve Orta Dünya diye bilinen tamamen kurgusal bir evrende yaşayan kısa boylu, tüylü ayaklı bir hobbit ırkının yanı sıra elfler, cüceler, büyücüler ve daha nice renkli karakterlerle de doluydu. Şimdi bu roman çok beğenilince Tolkien hikayenin devamını yazmaya başladı ve 1954-55 yıllarında Yüzüklerin Efendisi üst başlığıyla 3 kitaplık bir seri daha yayımlandı. Şimdi burada tek cilt olarak görüyorsunuz çünkü aslında 3 ayrı hikaye değil. Tek ama epik bir fantezi bu. Hatta böyle bir kategori yaratan ve en üst düzeyde temsil eden bir eser. O yüzden 1968 sonrasında genellikle böyle birleştirilerek tek cilt halinde yayımlandı. Nitekim Türkiye'de de yine bu şekilde çıktı önce. O günden beridir böyle farklı formatlarda basıldığı için de hesaplanması pek kolay olmasa da dünyanın en çok sevilen, en çok satan romanlarından, kitaplarından biri oldu. Ben üniversite yıllarında hakkında çok şey duymuş olsam da işte 90'lı yılların sonlarında ilk kez Türkçe'ye çevrilene kadar tamamını okuyamadım. Bu ilk baskılarından biri. Fakat okuduktan sonra da beni o kadar çok etkiledi ki Tolkien'in yazdığı, öldükten sonra onun notlarından yola çıkarak oğlunun derlediği ne var ne yoksa hepsini okumaya başladım. Hepsini. Neredeyse hepsini diyelim. Sonra Peter Jackson diye birinin bu romanı bir film yapacağını duydum. Bu ne cüret diye düşündüm. O da kimmiş? Hangi sıfatla bu kitapları filme dönüştürüyormuş? Mümkün değil bunların böyle bir filme aktarılabilmesi, yansıtılması. Mümkün değil gerçekten. Sonra yine de merakımdan trilojinin ilk filmi Yüzük Kardeşliği gösterime girer girmez hemen sinemaya koşup izledim. Bir yandan filmi beğenmemeye çalışıyorum, bir yandan da ilk kez görselleştirilen bu Orta Dünya'nın büyüsüne kapılmaktan kendimi alamıyorum. Filmden çıkınca hemen yanımdaki Tolkienolog arkadaşlarım nerede bu Tom Bombadil falan diye böyle haklı olarak izlediklerini okuduklarıyla kıyaslamaya başladılar. Ben de hakikaten ya falan diyorum ama bir yandan da kendimle baş başa kaldığımda filmdeki bazı sahneler sürekli gözümün önüne geliyor. Bir yandan 1000 küsür sayfalık bir romanı 3 tane filme içinden hiçbir şeyi atmadan, eksiltmeden, değiştirmeden sığdırmanın nasıl mümkün olabileceğini de düşünüyorum. Mümkün değil gerçekten. Keşke bunun şöyle 4 başı mamur bir televizyon dizisi yapılsa. 5 yıl önce tüm dünyada benim gibi bu eserleri sevenleri hem sevindiren hem de kaygılandıran bir gelişme oldu, bir haber. Bir televizyon dizisinin yapılacağı haberi. Neden sevindirici bir haber oldu? Ortada. Kim istemez ki Orta Dünya'yı bir kez daha ziyaret etmeyi? Neden kaygılandırdığına gelince. Eserin haklarını satın alan kişi o zamanlar dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos. Kendi şirketi Amazon'a yaptıracakmış. Bak tabii o sıralarda rakipleri olan HBO'da Game of Thrones gibi bir dizi her yeri kasıp kavuruyor. Öte yandan işte Netflix'in zaten gurur duyduğu Stranger Things ve benzeri pek çok dizisi var. Acaba sırf altta kalmamak için mi böyle bir eseri kurban edecekler? İnsan ister istemez Amazon Prime böyle bir işi kıvırabilecek mi diye düşünmeden duramıyor. Nitekim bu son 5 yılda diziyle ilgili aldığım her haberle kaygı düzeyim de bir yandan artmaya devam etti. İlk önce böyle koca diziden sadece bir kareyi paylaştılar. Sonra trailerlar geldi ve onun yarattığı tartışmalar ortaya çıktı. Zenci elf olur mu? Batı'da bu tartışılıyor, bizde de. Bir de buna ek olarak zenciye zenci denir mi? Ya biz yabancı bir kültürün kastığı bir duyarı bile meğer Türkçe'ye çeviriyormuşuz. Benim haberim yokmuş bundan. Açıkçası zaten diziye ilişkin giderek artan bir kaygı düzeyim var. Bu tartışmalarla resmen beni hayattan soğuttu diyebilirim. Artık yeni trailerlara falan hiç bakmamaya, izlememeye karar verdim. Yine de o kadar çok olumsuz konuşuldu. Yayına bile girmeden o kadar çok eleştirildi, kıyaslamalar falan yapıldı ki ister istemez ben de bütün bu negatif görüşlerden etkilendim ve tüm öfkemi ve nefretimi kuşanarak yayına girer girmez ilk bölümü tek başıma izledim. Ve beğendim. Yani birkaç ayrıntı hariç gayet güzel olmuş diye düşünürken hemen kendimi şöyle bir tokatladım. Kendime bile inanamaz bir şekilde acaba benim kaçırdığım ve nefret etmemi kolaylaştırabilecek bazı ayrıntılar olabilir mi? Düşüncesiyle ertesi sabah bir de ailece eşimle ve tabii ki evdeki Tolkienoloğumuzla birlikte bir kez daha izledim. Bu arada kendisi hala Tom Bombadil yüzünden Peter Jackson'dan pek de hoşlanmaz ve kitabını okurken
Mesela Boromir'in ölümüne hüngür hüngür ağlayacak kadar da içinde yaşar bu orta dünyanın. Rings of Power. İlk bölümler hakkındaki düşüncelerini öğrenebilir miyim? Beklediğimden daha iyiydi. Ama şu anda ilk bölüm için çok bir şey diyemem. İkinci bölüm galiba benim için çok daha iyiydi. İlk bölümü? Acayip güzeldi. Çok hoşuma gitti. Şu açıklamayı da yapayım. Bu videonun sponsoru Amazon değil. Tamamen kendi paramla abone olduğum bu servisten yine tamamen kendi isteğimle izleyip oluşturduğum kendi düşüncelerimi paylaşacağım ama bu videonun başka bir sponsoru var. Cambly Kids. Bu uygulama çocuklara Elfçeden daha değerli bir dili öğretiyor. İngilizceyi. Eğer bir ebeveynseniz öğrenmeye ve bilgi almaya hevesli bir beyinle sürekli karşı karşıyasınız demektir. Bir çocuğa hayatının en doğal akışında oyunlarla, şarkılarla ve bol bol tekrarla pek çok şeyi öğretebilirsiniz. Buna dil yetenekleri de dahil. Çocukların İngilizce temelini erken yaşlarda sağlam bir şekilde atmasını istiyorsanız Cambly Kids ile tanışmanızı öneririm. Tek yapmanız gereken çocukların derslerini kişisel programınıza uygun bir şekilde dilediğiniz saatte organize etmek. Üstelik dersleri internetin olduğu her yerden yapabilmeniz mümkün. Çocuklara verilecek eğitimde uzman, ana dili İngilizce olan eğitmenler eğlenceli quizlerle ve bol bol tekrarla onun dikkatini ve ilgisini en üst düzeyde tutarak öğrenme sürecini eğlenceli bir hale getirir. Birebir interaktif dersler çocuğunuzun pratik yapmasına, deneyip yanılarak öğrenmesine fırsat verir. Çocukların keyifle ve hevesle İngilizce öğrenmesi için %45 indirimle Cambly Kids'e bugün abone olun, onun geleceğine en büyük yatırımı bugün yapın. Gelelim The Rings of Power, Güç Yüzükleri dizisi hakkındaki görüşlerime. Elbette spoiler kaygısı taşıyanlar bu kısmı daha sonra izleyebilirler ama zaten henüz sadece 2 bölüm yayımlandı. O yüzden ilerleyen bölümlerde benim de konu hakkındaki görüşlerim elbette değişebilir. Her şeyden önce böyle epik bir fanteziyi Game of Thrones ya da onun öncül hikayesini yeni anlatmaya başlayan House of the Dragon'dan tamamen farklı bir şekilde oturup böyle ailece rahat rahat izleyebilmek bence çok güzel ve keyifli bir deneyim. Ayrıca sinematografi gayet güzel. Bakmaya doyamıyorsunuz. Doğal mekanlar harika. Zaten bizim dünyamızın orta dünyası olan Yeni Zelanda'da çekilmiş. Yapay mekanlar için kullanılan bilgisayarla oluşturulmuş görüntüler yani CGI bir televizyon dizisine göre oldukça iyi. Müzikler güzel. Adeta orijinal Yüzükler Efendisi üçlemesinin soundtrack'inin bir devamı gibi. Zaten ana temasını da Howard Shore bestelemiş. Dolayısıyla kitapları okumamış, filmleri hiç izlememiş, 7'den 77'ye olmasa da 11'den 77'ye herkes gayet güzel ve anlayarak bu ilk 2 bölümü izleyebilirler. Yine de şu ön bilgilere sahip olursanız kendinizi biraz daha rahat hissedebilirsiniz. Bu güç yüzükleri, Yüzüklerin Efendisi'nden binlerce yıl önce geçiyor. Orta Dünya'da 2. çağ olarak adlandırılan bir zaman dilimi bu ve evet bu evrende zaman kavramı böyle küresel olarak etkili bazı olaylara göre bölünmüş durumda. Bu Sauron'un kocaman parlayan bir gözü olduğu ve yüzüğünü aradığı o 3. çağ bu serideki olaylardan çok sonra, yani bu kitaplar bu seriden çok sonra gerçekleşiyor. Bir de kitapları okumamış ama filmleri izlemiş kişiler var. Bunlar için de ilk bölümün böyle Yüzüklerin Efendisi üçlemesi ile Hobbit üçlemesi arasında bir kalitede olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla eğer bu gruptaysanız siz de keyifle bu diziye başlayabilirsiniz. Gelelim hem kitapları okuyanlara hem de bir de bunda uzmanlaşanlara, Tolkienolog diyorum ya ben işte onlara. Bence onlar bile dizinin teknik açıdan yetkinliğine, yeterliliğine pek fazla itiraz etmeyeceklerdir. Ben onların daha çok bazı karakterlere ve onları canlandıran oyunculara karşı bir görüşte olabileceklerini zannediyorum. Fakat bu kez ortada böyle kıyas yapılabilecek bir romanımız yok. Normalde Orta Dünya'nın Yüzüklerin Efendisi'nden önceki çağlarını anlatan şöyle bir kitabımız var. Silmarillion. Fakat Amazon bu kitabın haklarını satın alamadı. Onun yerine Tolkien'in yazdığı bazı notları ve kitap sonlarındaki ekleri kaynak olarak kullanıp bu diziyi yazdılar. Bakın Yüzüklerin Efendisi'nin bu baskısında roman 1031. sayfada sona eriyor. Ondan sonraki 156 sayfa boyunca böyle çeşitli ekler, notlar ve haritalar var. Yani burada eksiksiz bir hikaye değil, bilerek boşluklarla bırakılmış genel bir şemadan söz edebiliriz. Bu kısma döneceğiz zaten birazdan. Silmarillion'da bile 2. çağ olayları ile ilgili olarak Yüzüklerin Efendisi'nde gördüğümüz türden zengin ayrıntıları bulamıyoruz. Buradan bir dizi çıkartabilmek için
yazarların Tolkien'in açıkça belirtmediği bir takım şeyleri, yani boşlukları doldurması gerekiyor. Bunu yapmak da böyle çok ince bir ipte yürümek gibi. Bir yandan kaynağa saygılı bir şekilde o boşluklara doldurmak, bir yandan da konudan tamamen bir haber, yepyeni bir izleyici kitlesini tatmin etmek gerekiyor. Bir de senaryo ve plot, yani olay örgüsü denilen şeyleri birbirine karıştırmamak lazım. Bence dizinin yazarları senaryo tekniğine hakim. Olay örgüsünde inandırıcı olmayan bazı kısımlar biraz da bu senaryo tekniğine kurban gitmiş diyebiliriz. Şimdi bunu nereden çıkartıyorum? Hemen onu örneklendireyim. Nothing is evil in the beginning. Başlangıçta hiçbir şey kötü değildir. Bu duyduğumuz ilk cümle. İyilikle başlayan genç bir dünyanın içinde kötülüklerin nasıl oluşabileceğine dair bize ilk ipucunu veriyor. Bunu söyleyen Galadriel'in çocukluğunu izlemeye başlıyoruz. Galadriel kağıttan bir kayık yapıyor. Diğer çocuklar onun yaptığı şeyi küçümseyerek yüzemeyeceğini söylüyor. It's not going to float. It's going to sail. Ama diğer çocuklar taş atarak o kağıttan gemiyi batırıyorlar. Kitaplarda ve filmlerde daha ruhani varlıklar olarak tarif edilen elfler bu kez karşımıza daha insani bir şekilde çıkıyorlar. Galadriel meğer daha o yaşta savaşçı bir kadınmış. Amazonlar gibi. Bakın bu yönüyle gerçekten de kaynak materyaldeki karakterden biraz uzaklaştığını söyleyebiliriz. Ancak kendi içinde hikayenin ve karakterin gelişimi bence tutarlı bir şekilde ilerliyor. Ona zorbalık yapan diğer çocuklara şiddetle karşı çıkarken çok sevdiği abisi onu yatıştırıyor ve orta yolu göstermek üzere bir kez daha hayatı boyunca ona rehberlik edecek türde bilgece bir soru soruyor. Do you know why a ship floats and a stone cannot? Neden gemi yüzer ama taş batar bilir misin? Beyaz gemi ve siyah taş. Hayat gibi, zaman gibi akıp duran bir nehrin üzerinde kalabilen ya da onda batıp gidiveren iki sembol. Because the stone sees only downward. The darkness of the water is vast and irresistible. Fakat geminin bir sırrı vardır. For unlike the stone, her gaze is not downward but up, fixed upon the light that guides her, whispering of grander things than darkness ever knew. Karanlığın asla bilemeyeceği büyük şeyler. Bu çok güzel bir analoji. Bu iyi bir edebiyat. Ama karşısındakinin verdiği cevapla daha da iyileşecek. Çünkü o cevap çocuk Galadriel'in sorgulayıcı karakterini ortaya çıkarıyor. How am I to know which lights to follow? Bir yerde gerçek ışık, diğer yerde onun yanılsaması. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Sadece Orta Dünya'da, sadece elflerin değil, bu dünyadaki ortalama insanların da üzerinde düşünmesi gereken bir konu. Hangi ışığa doğru gideceğimi nereden bileceğim? Abisi biraz düşündükten sonra bir cevap veriyor ama o sırada biz bunu duyamıyoruz. Evet, o sırada duyamıyoruz ama o ilk bölümün en sonunda öğreniyoruz. Pek çok kişi için Galadriel'in tam Valinor'a ulaşmak üzereyken bu gemiden atlayıp geri dönmek için yüzmeye başlaması saçma görünebilir. Oysa bana göre dizi tam da bu sahneye hazırlık yapabilmek için kağıttan bir gemiyle başlamıştı. Galadriel'in kişisel yolculuğunda en parlak noktaya ulaşmak üzereyken çok büyük bir fedakarlık yaparak ve ölümü dahi göze alarak okyanusun karanlık ve soğuk sularına atlaması, o çok sevdiği fakat kaybettiği abisinin kulağına fısıldadığı şey yüzünden. How am I to know which lights to follow? Tam bir yol ayrımındayken çocukluğunda abisiyle yaptığı bu diyaloğu hatırlayan Galadriel'le birlikte bu kez izleyici olarak bizler de abisinin ona fısıldadığı cevabı öğreniyoruz. Sometimes we cannot know until we have touched the darkness. Bazen öğrenmek için karanlığa dokunmak gerekir.
ve diğer elfler ışığa tam dokunmak üzereyken o aramızdaki 4. duvarı da yıkarak doğrudan gözlerimizin içine bakıyor. Öğrenmek için ne yapmalıyım? Sen olsan ne yapardın dercesine. Tam o sırada bölümün başındaki o kağıttan gemiyi batıran taşa benzeyen çok büyük bir taşın, bir meteorun yeryüzüne büyük bir hızla yanarak düşmek üzere olduğunu görüyoruz. Ve o taş yere, Galadriel ise aynı anda suya düşüyor. Doğru ışığın hangisi olduğunu öğrenebilmek için karanlığa dokunmayı tercih ediyor. Peki kendisine meteor adam diyebileceğimiz bu karakter kim? Onu hobbitlerin bulmasından yola çıkarak ilk bakışta Gandalf gibi hissedebilirsiniz ama az önce anlattığım ve Galadriel'in bir okyanusta binlerce kilometre yüzmesi şeklinde bir zorlamaya yol açan kurgudaki mantık eğer bilerek ve isteyerek yapıldıysa bu karakterin Galadriel karşısındaki kötülük olması beklenmeli. Siz ne dersiniz? Sonuç olarak son zamanlarda izleyiciyi bu kadar ikiye ayıran başka bir yapım vizyona girmemiştir herhalde. Çeşitli yerlerden verilen puanlara baktığımda da ben aynı şeyi fark ettim. Ya 1 ya 5, ya hep ya hiç. Yok mudur bunun ortası? Kitapları okuyup da bundan nefret edenler binlerce sayfayı okuduktan sonra buna 1 vermiş olamazlar. Ya gerçekten okumadılar bunları ve okumuş gibi davranıyorlar ya da daha da kötüsü anlamamışlar. Çünkü orta dünyanın özü ortada. Ben bir Tolkienolog falan değilim. Şimdiye kadar sadece bunları okuyabildim. 4-5 defa da filmlerini izledim. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Tolkien'in hikayelerinin cazibesi onun yüksek bir fantezi türü olmasından kaynaklanıyor. Ve bu belli ki artık modern toplumumuzu pek de tatmin etmiyor. Tolkien'in karakterleri iyiyle, kötüyle, onur meseleleriyle uğraşmaya pek bir isteklidir. Dolayısıyla biraz anti modern, biraz da anti kahramandırlar. Peki buna rağmen zenci elf, hobbit ya da cüce filan olabilir mi? Son dönemlerde bazı dizi ve filmlerde sırf böyle dostlar alışverişte görsün diye karakterlerin tipleriyle, cinsiyetleriyle, hikayeye hiçbir katkısı olmadan hatta zarar verircesine oynanması gerçekten de çok zorlama olabiliyor. Öyle ki Galadriel'i zenci bir erkek olarak görebilirdik. Ancak bence bu dizideki çeşitlilik gayet dozunda ayarlanmış. Benim Galadriel'den sonra en sevdiğim elf İsmail Cruz Cordova tarafından canlandırılan Arondir oldu. En sevdiğim cüce ise Disa. Bu karakterler ve onları canlandıran oyuncular bence hikayeye renk katmışlar. Ayrıca daha fazla insanın bu güzel hikayede kendisinden bir şeyler bulabilmesine fırsat sunmuşlar. Bu karakterler Tolkien tarafından yazılmadığı için doğrudan değiştirilmiş fiziksel bir özellikten zaten söz edemeyiz. Evet, tabii ki onun ırk tariflerinde böyle kısa saçlı ya da zenci elflerden bahsedilmiyor ama bazı hikayelerini eksiksiz yazarken bazılarını ise taslak halinde tuttuğunu ve bu taslaklardaki boşlukları doldurma işini de diğer zihinlere ve ellere bıraktığını bizzat kendisi söylüyor. Bakın 1951'de kendi yayıncısına gönderdiği bir mektupta aynen şunları yazmış. Büyük hikayelerden bazılarını eksiksiz olarak çizer, diğerlerini ise sadece bir şemaya yerleştirerek ve taslak halinde bırakırdım. Döngüler görkemli bir bütünle bağlantılı olmalı ve yine de diğer zihinlere ve ellere boya, müzik ve drama kullanabilecekleri bir boşluk bırakmalıdır. Bilmem anlayabildik mi? Bu dizinin ilk 2 bölümünü gördükten sonra eğer bana sorsalar ben 5 üzerinden 4 ya da 10 üzerinden 7 falan verirdim. Yine de bir 6 bölüm daha bekleyip 8 bölüm olacak çünkü bu ilk sezonu bitirdikten sonra genel bir değerlendirme yapmak çok daha isabetli olur elbette. En az 5 sezon sürecek bir diziden beklentilerimizi iyi ayarlamamız lazım. Onun ayrıntılarını pek de bilmediğimiz bu çağ içinde bir dünya inşa etmesi, karakterlerini geliştirmesi ve zaman içinde alt hikaye eksenleri oluşturması gerekiyor. Şu haliyle benim beklediğimden çok daha iyi bir başlangıç yaptı. Tabii ki sonlara doğru kötüye gidebilir. Bir zamanlar Lost, bir zaman çok yakın bir zamanda da Game of Thrones örneklerinin nasıl bittiğini söylememe gerek yok herhalde. Eğer öyle olursa biz de abisinin
Galadriel'e fısıldadığı şeyi düşünüp kendimizi avuturuz. Bazen karanlığa dokunmadan ışığın ne olduğunu bilemeyiz.